Sana özel hazırladığımız bu analize hoş geldin. Ya önümde bir sürü kaynak var, maç analizleri, tartışma programları, köşe yazıları ve yani bu sadece bir maç değil, resmen bir film senaryosu gibi. Kesinlikle. Bir yanda ilk yarıda şov yapan bir yıldız, diğer yanda ikinci yarıda müthiş bir geri dönüş, tam her şey bitti derken gelen o akıl almaz röveşata golü. Ve tabii hepsinin üstüne çıkan, tüm ligi ateşe veren o son saniye kararı. Futbolun sunabileceği bütün dramayı 90 dakikaya sığdırmışlar adeta. Güzellik var, kaos var, deha var, öfke var, hepsi bir arada. Hı hı. Bizim görevimiz de bu karmaşık paketi senin için açmak, içindeki parçaları tek tek incelemek. Sahadaki taktiklerden başlayacağız, sonra işin nasıl olup da federasyon başkanının istifasının istendiği bir krize dönüştüğünü adım adım çözeceğiz. Aynen öyle. O zaman hadi fırtına önlesine, yani maçın kendisine bir dönelim. İlk yarıya baktığımızda bütün kaynakların ortaklaştığı tek bir isim var. Leroy Sané. Resmen tek kişilik bir ordu gibiydi sahada. Kesinlikle. Özellikle o attığı ilk gol tam bir imza golü. Analizlerde de hep tipik bir Sané golü diye geçiyor. Evet, o tanım çok doğru. Yani topu alıyor, o kimsenin sahip olmadığı ilk adımla bir hızlanıyor ve savunmacılar daha ne olduğunu anlamadan işi bitiriyor. Fizik kurallarına aykırı gibi duruyor o anlarda. O hızlanma anı gerçekten inanılmaz. Ama beni asıl etkileyen şey ikinci goldeki asisti oldu. Okuduğumuz analizlerde de bu anın altı bayağı çizilmiş. Normalde bir kanat oyuncusu ne yapar? Çizgiye iner, orta keser. Değil mi? Ama Sané içeri bir füze gibi daldı ve topu Osimhen'in önüne bıraktı. Bu bir kanat oyuncusu hareketi değil de sanki bir 10 numara vizyonuydu. İşte onu ligdeki herkesten ayıran temel özellik bu. Öngörülemez olması. Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Rees'in de ilk yarıda ona karşı hiçbir çözüm bulamamasının sebebi bu. Bütün planını tek bir adam bozuyor. Çünkü ne yapacağını kestiremiyorsun. Aynen. Sané'ye önlem olayım diyorsun ama o sana 3 farklı opsiyon sunuyor aynı anda. Bu da savunmanın bütün kimyasını bozuyor. İlk yarı tamamen Sané'nin yarattığı bu taktiksel çaresizliğin hikayesiydi aslında. Peki madem ilk yarıda bu kadar ezici bir üstünlük vardı, ikinci yarıda ne oldu da her şey böyle 180 derece döndü? Maç bir anda Samsunspor'un kontrolüne geçti. Kaynaklara bakıyorum hepsi sanki tek bir anaya işaret ediyor. Evet, ediyor. O anda Galatasaray stoperi Lemina'nın sakatlanıp oyundan çıkması. Şimdi ilk bakışta alt tarafı bir stoper değişikliği diye düşünebilirsin. Yani evet, bütün takımın ritminin bozulmasının sebebi tek bir stoper değişikliği mi? Biraz abartı gibi geliyor kulağa. İşte modern futbolun inceliği tam da burada. Lemina, kaynakların da altını çizdiği gibi sadece bir savunmacı değil, o bir pasör stoper. Yani takımın geriden oyun kurma beyni. İlk pası atan, baskıyı kıran kilit oyuncu. Anladım. O çıkınca Galatasaray'ın resmen fişi çekildi. Topu bir türlü savunmadan orta sahaya sağlıklı taşıyamadılar. Bütün bağlantılar koptu. Bu, bir oyuncunun tek başına bütün sistemin nasıl ayakta tuttuğuna dair derslik bir andı bence. Bu çok ilginç bir detay. Yani aslında Galatasaray'ın ikinci yarıdaki çöküşü Samsunspor'un müthiş oyunundan çok kendi içlerindeki bir parçanın eksilmesinden mi kaynaklandı diyorsun? İkisi birleşti diyelim. Bir yanda sistemi çöken bir Galatasaray var, diğer yanda da rakibin bu zayıflığını çok iyi hisseden ve Thomas Reis'in doğru hamleleriyle baskıyı sürekli artıran bir Samsunspor. Hı hı. Yorumcuların ligin en organize takımlarından biri dediği Samsunspor bu fırsatı kaçırmadı tabii. İkinci yarıyı tamamen domine ettiler ve buldukları 2 golde sonuna kadar hak edilmişti. Maç bir anda 2-2'ye geldi. Ve tam o anda skor 2-2, Galatasaray şampiyonluk yolunda evinde 2 puanı bırakmak üzere. Dakika 90 plus 3 ve sahneye Victor Osimhen çıkıyor. Ya o anı nasıl anlatmak lazım bilmiyorum. Attığı röveşata için yorumcular kelime bulamamış resmen. Bulamazlar çünkü bu planlanabilir bir şey değil. Bu saf bir deha anı. Bir yorumcu çok güzel söylemiş, bu golü dünyada atabilecek sadece birkaç oyuncu var diyor. Doğru. O topun geliş açısı, vücudunu o saniyede o pozisyona sokup o vuruşu yapabilmesi, bu atletizminle sanatın birleştiği bir an.
maçı kazandırmasının ötesinde başlı başına bir sanat eseri. Hatta yayınlarda maçın anı neydi diye bir tartışma da olmuş. Hani Sané'nin ilk yarıdaki performansı mı yoksa Osimhen'in bu son saniye golü mü? Evet, ilginç bir tartışma o da. Sané'nin yaptığı işler de harikaydı ama bir yorumcunun dediği gibi final her zaman hatırlanır. Hele ki bu kadar görkemli, maçı bitiren, takımını ipten alan bir finalse. Kesinlikle. Bu gol sadece 3 puan getirmiyor. Bütün stadyumu, bütün bir camiayı tek bir anda havaya sokan o sihirli anlardan biri oluyor. Ve sanıyorsun ki maçın hikayesi bu inanılmaz golle bitti. Herkes bu sanat eserini konuşacak. Ama hayır, asıl film o golden sonra başladı, değil mi? Maçın bitiş düdüğü fırtınanın sadece başlangıcıydı. Aynen öyle. Tam herkes Osimhen'in golünün sarhoşluğunu yaşarken son kornerde Samsunsporlu oyuncular hakemin etrafını sarıyor. İtiraz ettikleri şey de Kazımcan Karataş'ın topa elle müdahale ettiği iddiası. Evet. Hakem devam diyor ve asıl önemlisi VAR odasından orta hakeme gel bir izle daveti gelmiyor. İşte kıyamet tam o anda kopuyor. Ve bu an o meşhur Türk futbolundaki güvensizlik sorununu bir kez daha patlatıyor resmen. Yorumcuların hepsi şaşkın. Neden hakem monitöre çağrılmadı? Tabii. Pozisyon penaltı olabilir, olmayabilir, o ayrı bir tartışma. Ama bu kadar kritik, bu kadar yoruma açık bir pozisyonda son kararın doğrudan VAR odasından verilmesi bütün fitili ateşleyen şey oluyor. Çünkü sistemin vaadi neydi? Şaibeli pozisyonlarda son sözü kenara gelip pozisyonu defalarca izleyen orta hakem söyler. Sen bu vaadiyi yerine getirmeyince insanlar kararın doğruluğundan çok niyetini sorgulamaya başlıyor. Neden izletmediler sorusu acaba bir şey mi gizleniyor şüphesini doğuruyor. İşin en tuhaf yanı da pozisyonla ilgili uzman görüşlerinin de tamamen bölünmüş olması. Önümdeki notlara bakıyorum, tam bir kakofoni var. Mesela Erman Toroğlu %100 penaltı, VAR'ın çağırmaması ahlak noksanlığı diyor. Çok ağır bir ifade. Çok ağır. Eski hakem Fırat Aydınus da penaltı olmalıydı, kol doğal konumda değil diyerek aynı tarafta yer alıyor. Ama sonra madalyonun öbür yüzü var. Eski yardımcı hakemlerden Bahattin Duran ise tam tersini söylüyor. Diyor ki, kol doğal konumda, top çarpınca istemsiz açılıyor, devam kararı doğru. İşte bu inanılmaz bir şey. 3 tane tecrübeli hakem yorumcusu ve 2 tamamen zıt görüş. Şimdi biz kime inanacağız? Taraftar kime inanacak? İşte bu soru tam da o güvensizlik sorununun kalbini oluşturuyor. Sorun artık pozisyonun penaltı olup olmaması değil. Sorun kimsenin ortak bir doğru üzerinde anlaşamaması. Bu belirsizlik ortamı da her türlü komplo teorisine, her türlü suçlamaya zemin hazırlıyor. Çünkü ortada net bir doğru yok. Yok, sadece tarafların kendi lehlerine seçtikleri doğrular var. Ve bu belirsizliğin yarattığı boşluk anında ve çok sert bir şekilde dolduruldu. Tepkiler futbol maçının çok ötesine geçti. Fenerbahçe hemen resmi bir açıklama yaptı. TFF'den izahat istedi. Hatta kulüp başkanı TFF başkanıyla acil toplantı talep etti. Samsunspor cephesi ise resmen patladı. Başkan Yüksel Yıldırım'ın ifadeleri çok ağırdı. Puanımız çalındı dedi. Hatta işi bir önceki derbiye bağlayıp bu derbinin intikamıdır gibi çok ciddi bir iddiada bulundu ve TFF başkanını istifaya davet etti. Yani olay bir hakem hatası tartışmasından çıktı, doğrudan federasyonu hedef alan bir isyana dönüştü. Oyuncular bile, hani normalde daha diplomatik olurlar ya. Evet. Bu sefer olur bile çok netti. Samsunspor kaptanı Zeki Yavru'nun sözleri çok dikkat çekici. Sakin ama sert bir şekilde hakem pozisyonu gördü ama tereddüt etti. Bize doğal konumda diyorlar ama içeride izledik, alakası yok dedi. Bu sahadaki adamın bile sisteme inancını yitirdiğini gösteriyor. Galatasaray tarafı ise farklı bir yol izledi. Yayıncı kuruluşu protesto edip maç sonu röportajlarına çıkmadılar. Teknik direktörleri Okan Buruk ise daha ortada bir yorum yaptı. Bana göre kol doğal konumda ama hakem penaltıyı verse kimse bir şey diyemezdi dedi.
Bu da aslında pozisyonun ne kadar gri bir alanda olduğunu kabul eden bir ifade. Fenerbahçe'den açıklama, Samsunspor'dan istifa çağrısı, Galatasaray'dan yayıncı protestosu hepsi sadece bir maçın sonunda oldu. İnsanın aklı almıyor. Tek bir karar nasıl bu kadar büyük bir yangın çıkarabilir? Çünkü kaynaklardaki yorumcuların da birleştiği nokta bu. Bu olay tek bir maçtan ibaret değil. Bu, zaten var olan o zehirli atmosferin, birikmiş güvensizliğin ve kutuplaşmanın bir dışa vurumu. Yani bardağı taşıran son damla oldu. Aynen öyle. Bir yorumcu durumu çok çarpıcı özetlemiş. Herkesin beyni yöneticileri tarafından kendi kulüplerinin lehine komplo teorileriyle yıkandı. Böyle bir ortamda bu son dakika pozisyonu benzinin üzerine atılmış bir kibrit çöpü oluyor sadece. Yani asıl sorun hakemin düdüğü değil, o düdüğün çaldığı ortamın kendisi. Kesinlikle. Ve bu güvensizlik o kadar derinleşmiş ki çözüm olarak yine aynı öneri masaya geliyor. Yabancı VAR hakemi. Bu fikir bile aslında yerli sisteme olan inancın tamamen bittiğinin bir itirafı. Çünkü sorun artık doğru ya da yanlış karardan çıkmış, kararı verenin niyetinin, kimliğinin sorgulandığı bir paranoya noktasına gelmişiz. Gerçekten inanılmaz. Özetle karşımızda futbolun iki zıt yüzünü aynı anda sergileyen bir olay var. Bir yanda Sané ve Osimhen gibi oyuncuların o saf yeteneği, o heyecan verici anlar. Diğer yandaysa ligin en derin fay hatlarını harekete geçiren, güvensizliği ve kaosu körükleyen tek bir hakem kararı. Evet, tam olarak bu. Ve sana üzerinde düşünebileceğin son bir nokta bırakalım. Bu kadar tartışmanın ortasında yorumculardan Bahattin Duran'ın hatırlattığı kritik bir kural detayı var. Diyor ki, el pozisyonları ağır çekimde izlenmemeli. Çünkü ağır çekim her teması kasıtlı ve abartılı gösterir. Bu çok ilginç bir nokta. Yani kuralın ruhu pozisyonun anlık doğal akışında değerlendirilmesini istiyor. Aynen öyle. Şimdi şu soruyu soralım o zaman. Eğer kuralın kendisi anlık bir değerlendirme gerektiriyorsa ama elimizdeki teknoloji olan VAR bizi her şeyi kare kare ağır çekimde analiz etmeye zorluyorsa burada temel bir çelişki yok mu? Evet, var. Belki de asıl sorun hakemde, VAR'daki operatörde ya da kulüp başkanlarında değil, belirsiz ve yoruma açık bir kuralı doğasına aykırı bir teknolojiyle uygulamaya çalışmamızdadır. Belki de hakemlerden imkansızı istiyoruz, sonra da bu imkansızı başaramadıklarında beslenmekten keyif aldığımız bu bitmek bilmeyen öfke döngüsünü kendi ellerimizle körüklüyoruzdur.